Hayatı anlamaya, anlamlandırmaya çalışırken her şeyi ikiye ayıranlardan mısınız? Gece gündüz, siyah beyaz, iyi kötü gibi. İşte ben de size bunun gibi bir şey vereceğim. Nasıl ve neden? Yani sürekli nasıl, nadiren neden diye soranlar. Bu ikisi arasında temelde bir fark yok gibi gözüküyor ama bir gün yanlış soruyu sorduğunuzu fark ettiğinizde işte o zaman her şey değişiyor. Bu yüzyıllardır insanların konuştuğu, tartıştığı, hatta üzerine kitaplar yazdığı bir mesele. Evet, hiçbirimiz felsefeci, sosyolog vesaire değiliz ama hayatımızın bir bölümünde bunların yeniden farkına varıyoruz ki bu çok değerli bir durum. Bir içerik konusu ararken bu soruyu kendime sordum. Mesela başarıyı nedenini aramadan sadece nasıllarla bulabilir miyiz? Kariyerimin başlarındaydım. Kendime bir yön bulmaya çabaladığım dönemlerdi. Doğal olarak başarılı insanlara bakıyorsun, böyle örnek aldığın kişilere. Acaba onlar nasıl başardılar? Hangi yolu takip ettiler? Günlük rutinleri nelerdir? Ne yer, ne içerler vesaire gibi. Sabah 5'te kalkmak, bir yürüyüşe çıkmak, gelip buz gibi suyla duş almak, bir saat bir şeyler yazmak, günü programlamak. Evet, hayata uyarlanabilir şeyler fakat bu rutinleri her yapan başarılı mı? Bir marka, bir insan, bir fikir, yüzlerce benzer arasında nasıl bu kadar sivrilebiliyor? YouTube nasıl yapılır videolarıyla dolu. Birkaç video izleyerek pekala evdeki su tesisatını onarabilir, arabayı tamir edebilir veya seramik yapabiliriz. Peki bu kadar bilgi seli bizi bir yere götürüyor mu? Bence hayır. Sık illüstrasyon yapıp paylaştığım yıllarda çalışmalarımla ilgili en çok gelen soru nasıl yapıyorsun olurdu. Hangi kalemi, fırçayı kullandığım, eğer çalışma bir dijital ürünse kullandığım tablet ve program merak edilirdi. Fakat pek az kişi neden bu konuyu seçtin, neden bu renkler ağırlıkta diye sormuştur. Biri yöntemi öğrenmekle ilgilenirdi, diğeri ise anlamın peşine düşmüş olurdu. Bu kanalı açarken niyetim aileme mutlu yaşadığımı göstermekti. Ailemin benden sonraki nesilleri içinde bir miras bırakmış olacaktım. Joka nasıl yaşamış, o uzun bisiklet turlarını nasıl yapmış, Bodrum'a nasıl yerleşmiş, orada nasıl geçinmiş. Bunun gibi soruları merak edenler olursa bir cevap bulsunlar istedim. Benzer sorulara kafa yoranlar da bir şekilde kanalıma rastladılar. Ve ben de nasıl sorusuna cevap veren bir başka kanal olduğumu sandım. Yüzlerce video çektim. Ama şunu fark ettim ki videolarım çoğu insan için birkaç dakikalık kafa dağıtan içeriklermiş. Peki benzer içerik üreticiler arasında neden daha az kişiye ulaşıyordum? Çünkü onların bir yönü vardı. Bense sadece bir kopyaydım. İşte o zaman soruyu değiştirdim. Neden bu yola girdiler? Neden bu konuyu seçtiler? Neden bu temayı işlediler? Üsküp Atina bisiklet turum bir sabah uyanıp hadi babamın yolunu bisikletle yapayım dememle başlamadı. Ortaya çok basit bir soru attım. Babamın ismi neden Yaşar diye. Çünkü çocukken çok da önemli değildi. Çok dikkat etmiyordum. Altında bir anlam aramamıştım. Fakat babamı karşıma oturtup konuştuğumda hiç beklemediğim kadar uzun sohbet ettik. Meğer bu basit sorunun altında kocaman bir hikaye varmış. İşte bu hikaye beni o bisiklet yolculuğuna çıkardı. Hem babamın göç yolunu yapmış oldum hem de kendi hikayemi yazdım.
Kaldı ki babamın evinin önünde durduğumda onun 6 yaşındaki haliyle sokaklarda oynayışını hayal ettim. Sanki bir fotoğrafın içinde sessiz bir göz gibiydim. Birkaç gün kendime gelemedim. Hep burnumun direği sızladı. O zaman anladım ki eğer bir yola çıkacaksam önce bir neden bulmam gerekiyor. Çünkü nedenler hikayelerimi güçlendiriyordu. Küçük işaretler biraz dikkatli baktığımda gözümün önünde duruyordu. Yalnız şunu da atlamayalım. Bazen bir neden bulsam bile harekete geçmek o kadar kolay olmuyor. Korkular, imkanlar ya da imkansızlıklar, çevresel engeller seni durdurabiliyor. Ki bu çoğumuzun başına gelen bir durum. Bir neden, evet, yön gösteriyor ama harekete geçmek tutku, cesaret ve azim gerektirir. Nasıl sorusu ise işte bu aşamada gücünü gösteriyor. Üstelik nedenler sabit kalmaz. Bugün seni harekete geçiren her neyse belki bir yıl sonra geçerliliğini yitirir. Çünkü sen dönüştükçe nedenlerin de değişir. Yani bunda bir yanlışlık yok. Nedenler değişir, evrilir ve seni yeniden dönüştürür. Ve bir yönün olduğunda oradan nasıl gideceğini sormak, öğrenmek seni güçlendirir. Felsefede teleoloji diye bir kavram var. Her şeyin bir amacı ve bir yönü olduğunu savunur. Simon Sinek de şunu söylüyor, insanlar ne yaptığını değil, neden yaptığını önemser. Veya Viktor Frankl şöyle söylüyor, hayatta bir nedeni olan kişi tüm nasıllara katlanabilir. Kendi nedenimi bulduğumda karar almam da vermem de çok kolaylaştı. Mesela buraya nasıl taşındığımın hiçbir önemi yok. Ama bisikletle neden geldiğim, Bodrum'a neden yerleştiğim çok daha derin bir hikaye. Hala nasıl sorusuna takılıp kalmışlara şunu söylemek isterim. Önce soruyu değiştirin. Neden diye sorun. Çünkü nedenler yön verir. Nasıllarla öğrendiklerimizi uygulayabilmek için gerekli kapıları açar. Benim hikayemdeki tasarım, illüstrasyon, bisiklet, şehir değişikliği, Bodrum artık her neyse hepsi birer nasıl sorusunun değil bir nedenin sonucuydu. Hayatınızdaki en büyük nedeni mutlaka düşünmüşsünüzdür. Belki henüz kelimelere dökmediniz. Eğer bu videodan bir şey kalacaksa geriye, umarım soru da bu olur. Benim nedenim ne? Yorumlara yazmak isterseniz ne güzel, birilerine ilham olursunuz. Ama kendinizde de saklamak isteyebilirsiniz. O da olur. Biz de artık evimize dönüyoruz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın, hoşça kalın.